Sevgili arkadaşlar, yeni bir eğitim setine hoş geldiniz. Bu dersimizde ekranda görmüş olduğunuz mil parçasının tasarımını yapacağız. Şu anda saat 2'yi 5 geçiyor. Bu videoyu sizler için hazırlamak istedim. Basit bir parça. Görmüş olduğunuz gibi metrik 20 dişimiz var ve döndürerek katı oluşturmayla yapacağız. Normalde bu parça üretilmiş bir parça. Şu anda bakın bir ekran fotoğrafını çekmiş bulunmaktayım. Bu şekilde uygulamamızı bu dersimizde yapacağız. Geliyorum şimdi SolidWorks düzlemini açarak tasarıma başlayacağız. Bir tane eksen noktası çiziyorum. Daha sonradan ölçendirme işlemi yaparak tasarımı bitireceğiz. Ön düzlemden şöyle yatayda orta noktadan eksenimi çiziyorum. Bakın bu şekilde bunu bir kez tıklayarak üzerine geliyorum ve yardımcı geometri haline getiriyorum. Daha sonradan line komutunu aldım. Buradaki tasarımı oluşturacağım. Ölçendirme işlemi daha sonradan yapacağım. Geliyorum bu şekilde kabataslak tasarımı yapıyorum. Buradaki çapımız 36, 20, 36 ve metrik 20 olarak verilmiş. Geliyorum. Akıllı ölçendirmeyi aldım. Bu kısmın yarıçapı 18 milim olacak. Bu kısım yarıçapı da 10 milim olacak. Aynı şekilde bu kısımda 18 milim olacak. Bu kısmın yarıçapı da 10 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Tekrardan açıyorum. Genişlikleri yani uzunlukları 20, 40, 60 ve 20 olarak gitmiş. Geliyorum buraya akıllı ölçendirmeyi aldım. Bu kısmın uzunluğunu 20 milim olarak bizlere verilmiş. Bu kısım 40 milim olacak. Şöyle tekrardan bakalım doğru mu yapıyoruz? Evet 40 milim. Ve şuradaki kısım da 60 milim olarak ayarlıyoruz. Şöyle şunun kulağından tutuyorum. Bu şekilde uzatıyorum. Çünkü ölçendirme verilmediği için bu kısım esnek olarak kalıyor. Akıllı ölçendirmeyi şimdi aldım. Bu kısmın uzunluğu da 20 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Pahlarımız var. Köşelerdeki 3'er milimlik pah atama işlemleri var. Önce onları yapalım. Şöyle geldim. Çizimden pah atama diyorum. Köşelerimize 3'er milimlik pah atama işlemleri yapıyoruz. Bakın 2 tane burada var, 2 tane de burada olacak. Toplamda 4 adet olacak şekilde pah atama işlemini yapıyoruz. Akıllı ölçendirmeyi aldım. Bunun merkez noktasını, uzaklığını ayarlayacağım. Tam orta eksenin gelmesini istediğim için 70 milim olarak ayarlıyorum. 140 burada var. Bakın toplam boy 140, yarısı 70 milim oldu ve çizimi ortalamış olduk. Geliyorum unsurlara. Döndürerek katı oluşturma diyorum. Otomatik olarak eksen etrafında döndürüyoruz. Şöyle çizimi malzeme kısmından malzememizi atıyoruz. Krom, bakın metal sekmesinden krom kısmına geldim. Şurada da Railview'u açık bırakmanız gerekiyor. Bu ekran kartı ile alakalı bir şey. Eğer Quadro ekran kartı varsa, bende şu an o var. O yüzden bu şekilde gerçekçi bir malzeme görünümü elde ediyoruz. Unsurlara geldim. Burada bir metrik 20 dişimiz var. Şu kısmı açacağız. Bu kısmı seçiyorum ve şuradan kör diyorum. Uzunluğu 20 olacak. Metrik olacak ve metrik 20 çarpı 2 dişlik bir diş açma işleminde yapmış oluyoruz. Bunu dediğim gibi bakın üretime hazırlanmış bir parçaydı. Güzel bir uygulama serisi oldu. Teknik resmi tekrardan bir kontrol edelim. Bakın burası dış çap 36, 20 ve 36 milim olarak gelinmiş. Metrik 20'de dişimiz vardı zaten. Uzunluk olarak da burada. Burada bir bakın kesme işlemleri var. Onu da yapacağız. 16,5 milimlik. İki yandan da kesme işlemini yapalım. Bu yüzeye çizim diyerek dik bakıyorum. Geldim eksenimi ilk olarak çizeceğim. Objeleri öteleme diyorum ve çift yönlü olacak şekilde 16,5 milimlik öteleme işlemini yapmış oluyoruz.
Şunu da şöyle uzatalım. Ve çizimi kapalı kontur haline getirmek için bu şekilde rastgele bir çizim yapıyoruz. Zaten burayı keseceğimiz için o kısmın ölçüsü önemli değil. Bakın şöyle geldim. Unsurlara geldiğim ekstrüzyon ile kes diyorum. Yüzeye kadar kesme işlemini yapacağız. Bakın bu şekilde yüzeye kadar kesme işlemini yapmış olduk. Hareket etüdü verelim. Şöyle kamera animasyonu modeli döndürelim. Y ekseninde 10 milimlik modelimizi bu şekilde döndürmüş oluyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi basit bir mapa parçamızı yapmış olduk. İsterseniz mil parçası da diyebilirsiniz. Güzel bir eğitim seti olduğuna inanıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.